Merhaba yaylar, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Haziran ayı yay burçları için ilişkiler, ortaklıklar, seyahatler, yaratıcılık, aşk ve yaşam vizyonu açısından çok güçlü enerjiler içeriyor. Hem içsel dünyanızda hem dış dünyada netlik kazanma, yön belirleme, büyük adımlar atma zamanı olacak. Gökyüzü sizi hem yeni karşılaşmalara hem de geçmişten gelen bazı meseleleri sonlandırmaya çağırıyor. Şimdi Haziran ayına giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Güneş ve Merkür İkizler Burcu'nda kavuşumda olacak Haziran ayına girerken. Bu kavuşum ikili ilişkiler, ortaklıklar ve danışmanlık alanlarınızı aydınlatıyor. Merkürle birlikte iletişim temaları yoğunlaşırken Güneş ilişkilerde farkındalığı arttırıyor. Evli yaylar eşleriyle daha fazla konuşma, sorunlara çözme şansı yakalayabilir. Bekar yaylar için yeni bir ilişki, ciddi bir tanışma, hatta evlilik kararı gündeme gelebilir. Aynı zamanda iş ortaklıkları, hukuki süreçler ve açık düşmanlıklarla ilgili netlik kazanma zamanı. İlişkilerde samimiyet ve dürüstlük ön planda olmalı. Ne düşündüğünüzü açıkça ifade etmek sizi daha güçlü kılacaktır. Ay ve Mars Aslan Burcu'nda kavuşumda olacak Haziran'a girerken yurt dışı bağlantılar, yüksek öğrenim, akademik işler, seyahat planları, inançlar ve vizyonlar çok hareketli. Bu kavuşum sizi cesurca yeni bir hedefe itebilir. Bir seyahate çıkmak, ilham aldığınız bir konuda eğitim almak, yabancı bir kişiyle ilişkiye başlamak gibi gelişmeler yaşanabilir. Mars aksiyonu temsil ederken Ayda duygusal motivasyonlarınızı yükseltecek. Bu nedenle zaman zaman fikirleriniz uğruna mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak bu mücadele sizi büyütecek, yeni bir felsefi bakış açısı kazanma zamanı. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda olacak. Yaratıcılık, hobiler, çocuklarla ilgili konularda derin bir yapılanma ve ruhsal bağlantı sürecinde olacaksınız. Satürn burada aşk ilişkilerinizi daha ciddi ve sorumlu bir zemine taşımak isterken Neptün ise ruhsal bağları arttırıyor. Bu kavuşum özellikle aşk hayatınıza gerçek mi, gerçek sevgi mi, illüzyon mu sorusunu getirebilir. Aynı zamanda sanatsal ve yaratıcı bir proje için disiplinli ama ilhamla çalışmak için harika bir dönem. Çocuk sahibi olmak isteyen yaylar için bu süreç belirleyici olabilir. Aşkta ciddiyet ve derinlik teması öne çıkıyor. Venüs ise Koç burcunda, aşk hayatınız alevleniyor. Venüs burada tutkuyu, flörtü ve eğlenceyi getirirken Koç'un ateşiyle hızlı ve cesur gelişmeler yaşanabilir. Bekar yaylar için ani bir aşka düşme ihtimali çok yüksek. Çocuklarla ilgili güzel haberler, sanatsal başarılar veya hobilerden keyif alma zamanı. Ancak dikkat edin, Koç etkisiyle ani başlayan ilişkiler hızla da bitebilir. Bu yüzden tutkularınız kadar kalbinizi de dinleyin. Plüto Kova burcunda retro harekette, iletişim, kardeşler, kısa seyahatler ve eğitim konularında derin bir içsel dönüşüme işaret ediyor. Plüto retro olduğu için geçmişteki konuşmalar, kırılganlıklar ya da kardeşlerle ilgili eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. Aynı zamanda zihinsel olarak yeniden yapılanma zamanı. Düşünce kalıplarınızı, iletişim tarzınızı ve çevrenizde olan bağlantılarınızı gözden geçiriyorsunuz. Kısa ama etkili bir eğitim programı hayatınızı dönüştürebilir. Bütün hemen hemen Haziran ayı boyunca Jüpiter-Satürn kareleri yaşayacağız. Yaratıcı projeleriniz ya da aşk hayatınızdaki genişleme arzusu ile aileden ve köklerden gelen sorumluluklar çelişebilir. Aynı zamanda bir ilişki içinde kendinizi ifade etmek isterken sınırlar koymakta zorlanabilirsiniz. Bu kare size hayallerle gerçekler arasında bir denge kurmayı öğretecek. Hem hayal edin hem de temeli sağlam atın. Venüs ile Jüpiter arasında bir uyumlu açı var. Aşkta, çocuklarla ilişkilerde ya da yaratıcı projelerde, hobilerde büyük destek alabileceğiniz bir dönem. Bu güzel açı sayesinde aşk hayatınızda şanslı gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda hobilerden kazanç elde etme, bir yeteneğinizi geliştirme ve estetik bir çalışmadan fayda görme olasılığı yüksek. Bu dönem ilhamınız çok yüksek. Kalbinizi besleyen ne varsa onun peşinden gidin. Haziran ayının başlangıç enerjileri bu şekildeydi.
Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce bir minik hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Küçük de bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Geçiyorum astrolojik gündeme. Desteğiniz için teşekkür ederim. Haziran 2025 yay burçları için kişisel hedefler, aşk hayatı, kariyer ve finansal konular açısından önemli bir ay olacak. Bu dönemde önemli dönüşümler, fırsatlar ve bazı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. 3 Haziran'da Ay ve Güneş arasında bir kare açı oluşuyor. Bu kare kariyer ve günlük işler arasında bir gerilim yaratabilir. Ay toplumsal statü, iş hayatı ve kariyerle ilgili duygusal olarak daha fazla bağlanma isteğine işaret ederken 6. evdeki Güneş iş yerinde daha fazla dikkat çekme ve liderlik fırsatlarını ortaya koyuyor. Ancak bu etkiler arasında bir denge kurmak zor olabilir. İş hayatınızda beklenmedik zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizde günlük sorumluluklar arasında dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde duygusal olarak kendinizi daha fazla işinize adamak isterken aile ve kişisel hayatta dikkat etmeniz gereken sorumluluklar var. 4 Haziran'da Neptün durağan pozisyona geçecek, retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya geçişi yay burçları için aşk hayatı, yaratıcılık ve kişisel projelerde bazı belirsizlikler ve yanıltıcı durumları gündeme getirebilir. Neptün romantizm, çocuklar ve yaratıcı ifadelerle ilgili idealize edilmiş beklentileri sorgulatabilir. Bu dönemde aşk hayatınızda daha fazla kafa karışıklığı ya da hayal kırıklığı yaşanabilir. Aynı zamanda yaratıcı projelere yönelik yanlış anlaşılmalar veya yanıltıcı durumlar söz konusu olabilir. Bu süreci sezgisel olarak kendinizi dinleyerek ve daha dikkatli analiz ederek geçirmelisiniz. 5 Haziran'da Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı oluşturacak. Bu tek kare ilişkiler ve kariyer arasındaki dengeyi zorlayabilir. Merkür ilişkilerdeki iletişim ve anlaşmazlıkları vurgularken Güney ay düğümü kariyer hedefleriniz ve toplumsal statüyle ilgili geçmişten gelen eski kalıplarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Kuzey ay düğümü ise ev ve aile yaşamına yönelik önemli adımlar atma zamanında geldiğini söylüyor. Bu dönemde iş hayatınızdaki fırsatlarla kişisel yaşamınızdaki sorumluluklar arasında bir denge kurmak zor olabilir. Aile ile ilgili kararlar alırken kariyer hedeflerinizde gözden geçirmeniz gerekebilir. 6 Haziran'da Satürn-Neptün kavuşumu Jüpiter'den kare açı almaya başlayacak. Bu açı aslında bütün Haziran ayı boyunca var. Satürn ve Neptün kavuşumu aşk hayatı ve yaratıcı projelerde sorumlulukları ve idealizm arasındaki gerilimi ortaya koyabilir. Yaratıcı alanlarda daha fazla disiplin ve odaklanma gerektiğini işaret ederken aşk ve çocuklarla ilgili bazı sorumluluklar öne çıkabilir. Jüpiter ise 7. evde size genişleme ve büyüme fırsatlarını işaret ediyor ancak bu kare açı ilişkilerdeki beklentiler ve sorumluluklar arasında bir çatışma yaratabilir. Bu dönemde romantizm ve ilişkilerde dengeyi kurarken profesyonel hedeflerinizde göz önünde bulundurmanız gerekecek. 7 Haziran'da Ay, Plüto ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu tek kare iletişim, öğrenme ve günlük işler arasında bir denge isteyebilir. Burayı zorlayabilir. Plüto derin düşünceler ve güçlü iletişimle ilgili önemli değişimlere işaret ederken Ay yabancı kültürler, uzak yolculuklar ve yüksek öğrenimle ilgili duygusal bir vurgu yapıyor. Venüs ise iş yerinde güzellik ve uyum arayışına işaret ediyor. Bu dönemde iş ve kişisel gelişim arasındaki gerilimler, yaratıcı projelere odaklanma ve iletişimdeki güçlü değişimler sizi zorlayabilir. Bu süreçte kariyer ve kişisel hedefleri arasındaki dengeyi sağlamak önemli olacak. 9 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Bu kavuşum finansal konular ve ortaklıklar açısından genişleme fırsatlarını getirebilir. Merkür ve Jüpiter başkalarından gelen kaynaklar, borçlar, krediler veya ortaklıklarla ilgili önemli iletişim fırsatlarını getiriyor. Miras konuları yine bugün dönemde gündeme gelebilir. Finansal işbirlikleri veya maddi paylaşımlar konusunda büyük adımlar atılabilir. Ancak Satürn ve Neptün'ün kare açısı
aşk hayatı ve kişisel projelerle ilgili daha fazla sorumluluk ve gerçekçilik gerektiğini ortaya koyuyor. Bu süreçte finansal kararlar alırken kişisel hayaller ve idealler arasındaki dengeyi kurarak almanız gerekiyor. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Jüpiter'in 8. evdeki geçişi ortaklıklar, maddi paylaşımlar ve başkalarından gelen finansal kaynaklar açısından büyük bir genişleme dönemini işaret ediyor. Bu süreç borçlar, sigorta, vergi ve miras gibi maddi konularda önemli fırsatlar sunabilir. Ayrıca başkalarıyla olan ortak paylaşımlar, finansal ilişkiler olumlu gelişmeler yaşayacaktır. Bu dönemde hem finansal hem de duygusal olarak daha fazla derinlik ve dönüşüm yaşamanız mümkün. Haziran'ın ilk 10 günü yay burçları için aşk hayatı, finansal konular, kariyer ve kişisel gelişim açısından dönüşüm ve genişleme fırsatları sunuyor. Ancak bu dönemde ilişkilerdeki sorumluluklar, maddi paylaşımlar ve kişisel hedefler arasındaki dengeyi kurmak önemli olacak. İş hayatınızda ve aşk ilişkilerinde büyüme fırsatları bulabileceğiniz bir ay olacak. Fakat romantizm ve iş hayatındaki sorumluluklar arasında bir denge kurmak zor olabilir. Yaratıcılık, finansal paylaşımlar ve kişisel projelerle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay var. Bu dolunay kişisel kimliğiniz, görünümünüz, sağlığınız ve bireysel hedefleriniz etrafında yoğunlaşıyor. Kendinizle ilgili önemli bir farkındalığa ulaşabilirsiniz. İmaj değişikliği, önemli bir karar alma, ilişkilerde denge kurma gibi konular ön plana çıkacaktır. Ay düğümleriyle olan kare açı ise özellikle yakın ilişkiler ve sosyal çevrenle ilgili kadersel dönemeçlere işaret ediyor. Artık eski bir ben duygusunu geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya hazırsınız. Ama bunun için konfor alanından çıkmanız gerekebilir. 14 Haziran'da Venüs-Lilith karşıtlığı var. Aynı anda da Ay ve Kiron arasında bir kare açı var. Bu dönem iş ortamında ya da sağlıkla ilgili konularda bazı zıtlaşmalar yaşanabilir. Venüs'ün 6. evde oluşu iş arkadaşlarıyla ilişkilerde uyum ihtiyacını vurgularken Lilith'in karşıtlığı bastırılan öfke veya gizli çatışmaların patlamasına neden olabilir. Ay ve Kiron karesi özdeğer algında iniş çıkışlara neden olabilir. Özellikle maddi konularda aşırı risk almak veya duygusal boşluğu alışverişle doldurmaya çalışmak zarar verebilir. Özellikle kalp sağlığı ve aşırı stres konusunda dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Mars 17 Haziran'da Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'te kare açı yapıyor. Mars'ın kariyer hedeflerinizi hızlandırması, Uranüs'le yaptığı kare açı ise iş yerinde ani gelişmelerin, değişen sorumlulukların ve ani liderlik fırsatlarının kapıda olduğunu gösteriyor. Beklenmedik bir şekilde üstlerinizle ya da iş ortamındaki kişilerle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Sakin, esnek ve yaratıcı kalmak başarı getirecektir. Aşırı inatçı ya da aceleci davranırsanız kariyerinizde gerilim yaratabilir. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ve Jüpiter'le kavuşacak. Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu finansal ortaklıklar, miraslar, borçlar, krediler ve ruhsal dönüşüm alanlarında güçlü bir büyüme şansı sunuyor. Bu dönemde kredi başvuruları, sigorta kanunları, yatırım kararları ya da maddi destek arayışları ön plana çıkabilir. Öte yandan duygusal ve psikolojik anlamda da derin bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bazı bağımlılıklarınızı bırakmak, geçmiş travmalarla yüzleşip iyileşme fırsatlarınız da olabilir. Sezgilerinize güvenin. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşacak. Aynı anda Güneş ve Jüpiter Yengeç'te kavuşumda olacak. Satürn ve Neptün de Koç burcunda kavuşumda olacak. Aslında bu kavuşumlar tek tek çok güzel ama birbirlerine sert açı yapıyorlar. Ay ve Venüs iş ortamında geçici rahatlamalar ve iş arkadaşlarıyla uyumlu ilişkiler getirebilir. Ancak sert etkiler yüzünden aşk hayatı, çocuklarla ilgili meseleler veya kişisel projelerde beklentilerin gerçeğin biraz üstünde olabilir. Sağlık konusunda küçük uyarılar var. Özellikle sindirim, boğaz ve tiroid bölgesi hassas olabilir. Gerçekçi hedefler belirlemek, sabırlı olmak bu dönemin anahtarı olacaktır.
25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay özellikle maddi ve duygusal bağlarınızı yeniden yapılandırmanızı istiyor. Yeni ay para hattınızda da olacağı için ortak yatırımlar, eşin parası, krediler gibi alanlarda yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Aynı zamanda iş dünyanızda güçlü bir dönüşüm, geçmiş korkularla yüzleşip onları aşma fırsatı da var. Ancak Satürn ve Neptün'ün etkisiyle çocuklar, aşk ve yaratıcı projelerde bazı sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Bilinçli ve kontrollü hareket etmek gerekecek. 27 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Ay ile kavuşuyor. Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Kavuşum yüksek öğrenim, akademik projeler, uluslararası ilişkiler, işler, yolculuklarla ilgili haberleri gündeme getirebilir. Yeni bir eğitim, seyahat veya yurt dışı bağlantılı işler açığa çıkabilir. Ancak Plüton'un 3. evden yaptığı karşıtlık iletişimde güç savaşlarına, yanlış anlaşılmalara veya kardeşler, yakın çevreyle ilgili gerilimlere işaret ediyor. Düşüncelerinizi net ve dürüst bir şekilde ifade etmeniz çok önemli olacak. Haziran ayı yaylar için kimlik, kariyer ve finansal dönüşüm ayı olacak. Özellikle benlik, derin bağlar, finansal ilişkiler vurgusu hayatınızda köklü bir değişimin kapıda olduğunu gösteriyor. Maddi ve manevi bağımlılıkları bırakma zamanı geldi. İş hayatında sürpriz değişimlere açık olmalı, ilişkilerde ise daha esnek ve şeffaf davranmalısınız. Akademik ya da uluslararası alanlarda büyüme fırsatları çok yüksek. Haziran 2025 sizi bambaşka bir yaşam vizyonuna hazırlıyor. Kimliğinizi, ilişkilerinizi ve hedeflerinizi yeniliyorsunuz. Haziran ayı enerjileri bu şekildeydi. Mutlu bir Haziran ayı geçirmenizi, enerjilerden kolaylıkla, güzellikle en olumlu şekilde faydalanmanızı dilerim.